Merhaba arkadaşlar, örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz iğne işi olarak yapmış olduğum bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Yapımı gayet kolay. Yaparken modelimi kalın halı kaydırmaz ya da halı paspası olarak satılan bu malzemeyi kullandım. Alt kısmına iğnemiz var ve bir de Alize'nin şöyle Superlana Maxi isimli iplerini kullanarak yaptım. Biri batik, biri de gördüğünüz gibi kremden oluşuyor. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için eğer ince bir ip kullanacaklarsa böyle birkaç kat yapmalarını ve kalın iple ilk yapacaklarsa başlamalarını tavsiye ederim. Hemen bunları söyledikten sonra şöyle giriş yapıyorum arkadaşlarım. Bu defa diklemesine olarak gördüğünüz gibi çalışmamızı yaptık. Şöyle hemen biraz çekelim. Ve alttan o ipi o şekilde bırakıyorum. Sonra bakın buradan giriş yapıyorum. Bir üstünden diğerinden çıkartıyorum arkadaşlar. Ki fazla alta da böyle şey olmasın diye. Bakın şöyle bir yer yaptım. Sonra devam ediyorum. Aynı şekilde renk değişimlerini burada da yapabilirsiniz. Yani bu kremi iç kısmına mavi veya şeyi başka rengi de dış kısmına kullanabilirsiniz. Renk tercihi tamamen size ait. Hemen bu şekilde ilk başta yerler yapıyoruz kendimize. Burayı arkadaşlarım buraya kadar getirmemize gerek yok. Buraya kadar geleceğiz. Daha sonra ise bakın sona geldiğimizi farz edin. Buradan giriş yapıyorum. 1, 2, 3 tane yer atlıyorum. Dördüncüden bu şekilde iğnemi çıkartıyorum. Önce yukarıdan alıyorum ve aşağıdan şuradan çıkartıyorum arkadaşlar. Bir sonrakinden ki yer tam olarak olsun diye. Şimdi buradan bakın şu yerden tekrar giriş yapıp diğerine geçiyorum. Ve bu şekilde ilk yerimizi oluşturmuş oluyoruz. Arada 3 tane delik atladık. Onu da tekrar söyleyelim. Şimdi buraya geldiğimizde bu şekilde yerlerimizi önce yaparsak daha rahat ederiz. Bir diğerini yapmak için hemen buradan bakın şuradan giriş yapıyorum. Ve bu defa arada 2 tane delik atlıyorum arkadaşlar. Bir 3 delik bir 2 delik şeklinde yaparsanız daha iyi oluyor. Şöyle 2 delik atlayarak diğerine geçiş yaptım. Ve hemen yanından başlayıp ikinci yerimizi de bu şekilde yapıyoruz. Bu defa 2 yer atladık. Şimdi yine 3 tane atlayıp şöyle 1 2 3 dördüncüden alttan giriş yaptım ve yer değişikliği yani diğer sırasını yapmak için bu şekilde devam ediyorum. Bakın böyle devam edecek arkadaşlar. Önce bu çizgileri oluşturalım. Bakın şuradaki gibi ve daha sonra üzerini yapacağız şimdi. Onu da hemen
Diğer renk ipimden takıyorum. Evet, şimdi şuradan arkadaşlarım giriş yapıyorum. Bakın buradan yavaşça çekiyorum ki alttaki çıkmasın diye. Şöyle bir miktar bırakabiliriz aşağıda. Evet, şimdi üstteki şuradan giriş yapıyorum. Bakın şöyle ikinciden arkadaşlar, birinciyi atlayıp ikinciden giriş yapıyoruz ve alttan bu şekilde çekiyoruz. Sonra ise hemen yanındakinden bu şekilde alıyorum ve buna atlıyorum arkadaşlar. Ve çok fazla sıkmadan bakın burayı böyle bırakıyorum, şu kısmını. Daha sonra ise ipim yine bu şekilde duruyor. İğnemi aldım, buradan takıyorum ve bir üste çıkıyorum. Hemen yanındaki yerden bu şekilde geçiriyorum. Ve bakın çok fazla sıkmıyorum yine. Ve bu şekilde yer yapmış oluyorum. Şimdi geri dönüyorum. Bakın şurası. Buradan giriş yaptım. Ve bir ileriye geçiyorum alt sırada. Şöyle yavaşça çekiyorum. Yapmamız gereken işlem bu kadar arkadaşlar. Sonra buradan ipimiz bu tarafta. Bir diğerine geçiş yapıyoruz. Şöyle yavaşça çekiyoruz ve bu şekilde yerler oluşmuş oluyor arkadaşlarım. Şöyle devam edelim, yine bir miktar daha. Son yere geldik. Son yeri de aynı şekilde çok fazla sıkmayın burayı. Başta da söylemiştim. Şimdi buradan alıyorum. Son yere geçiş yapıyorum. Buradan alıyorum ve buraya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Zaten burası kenar kısmı oluyor. Şimdi diğerine geçiş yapacağımızda hemen şu yandan, bunun ilk baştaki yandan çıkartıyorum bu şekilde ve buraya bağlıyorum bunu. Sonra geri dönüyorum ve bu yana geçiş yapıyorum. Diğer sıraya da bu şekilde geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Şunu hemen şuradan bir tane daha yapmak için şöyle aşağıya çekeyim. Hem bu ipi de nasıl kapattığımızı görmüş olun. Şöyle hemen bakın buradan giriş yaptım ve buradan çıkartıyorum. Buraları çok sıkmayalım ki şu aradaki yerler gözükmesin arkadaşlar. Şuradan alıyorum, buradan da alıyorum, arasından geçiriyorum ve işte devam edecek olsaydık buradan devam edecektik arkadaşlar. Sonra geldiğimiz için böyle bırakıyoruz. Evet, yapımı bu arkadaşlarım. Böyle sıra sıra yapıp tamamlayabilirsiniz. Çok az bir şey görünebilir, görünsün. Bakın burada tamamen biraz daha yaptıktan sonra şöyle o da ayrı bir desen veriyor. Zaten alt zemini beyaz, kullandığımız ip de krem olduğu için çok fazla böyle sırıtmayacaktır buralar diye düşünüyorum. Şimdi bir miktar da kenar kısmından size anlatmak istiyorum. Kenarına herhangi bir şey yapmadım. Buraya zaten hiç gerek yok. Sadece şu alt kısımlarını
Daha önceki videolarımda var ama şöyle biraz anlatayım. Yeni gelen videoma yeni rastlayan arkadaşlarım için şu şekilde sarma işlemi yaparak tamamladım arkadaşlar kenarlarını. Bunu paspasınızı tamamen bitirdikten sonra yapmanızı tavsiye ederim. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Benden sadece böyle bir fikir size. İşte bu şekilde kenarlarını sarıyoruz. Sadece iki kenarını sarsanız yeterli. Çünkü burası zaten bakın yaptığımız yeri de göstereyim size. İple kapatılmış durumda görünüyor arkadaşlar. O yüzden o kısmına yapmanıza gerek yok. Sadece şu iki kısma yapsanız yeterli olacaktır. Evet bakın ve böyle güzel bir model ortaya çıkmış oluyor. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.